bu devasa yapıların ortaya çıkışını hayal etmek çok heyecan verici. Çok harika bir Marmara manzarası var. İmparatorlara layık bir saray yapısı. İstanbul'un en eski tanıklarından bir tanesinin içerisindeyiz. Pek çok İstanbul'un buranın farkında olduğunu da zannetmiyorum. Bukaleon Sarayı, Büyük Sarayın yani Bizans İmparatorlarının Büyük Sarayı'nın aslında sahil tarafındaki Marmara Deniz tarafındaki kısmıdır. Bukaleon ismi Rıhtım tarafından ana girişi olan kapının iki yanında duran aslan ve boğa heykellerinden yani onların Yunanca isimlerinden gelmektedir. Boğa heykeli kaybolmuş, bugün günümüze ulaşmamış ama aslan heykelinin arkeoloji müzesinde olduğunu biliyoruz. Aslında Bukaleon Sarayı diye adlandırılan, özellikle 9. yüzyıldan sonra böyle adlandırılmaya başlamış bir Bizans sarayı. Ama bu aslında İstanbul Marmara Surunun üstünde olan bir saray. Ayasofya ile Sultanahmet arasında olan Büyük Bizans Sarayı'nın bir devamı olarak burada yer alan bir saray. Bu yapı ilk olarak 2. Theodosius tarafından yapıldığı düşünülüyor. Tabii bu bir saray kompleksi. Yani burada gördüğümüz belki ana mekanlardan birisi. Çünkü çok geniş, büyük ve manzarası güzel, balkona açılan bir mekan. Uzun dikdörtgen bir salon, tonozla örtülü ve önünde balkonlar olduğunu anlıyoruz. Ve geniş kapılardan bu balkonlara çıkılıyor. Harika bir Marmara manzarası var. İmparatorlara layık bir saray yapısı. Batılıların çok dikkatini çeken bir saray. Özellikle 19. yüzyılda gelen seyyahlar bu sarayla ilgili çok yazmışlar. Eski resimlerine baktığımızda şunu görüyoruz ki asıl sur, yapılan sur Marmara ile hemyüz, hemen denizin kıyısında. Deniz seviyesi alçaldıkça, toprak yüzeyi çoğaldıkça burada bir takım ilaveler yapıldığını biliyoruz. 9. yüzyılda İmparator Teofilos aslında bunu genişletiyor. Yani hem bu Rıhtım iskele tarafına doğru hem arkada Fener Kulesi dediğimiz yapıya doğru ve daha sonra 10. yüzyılda İmparator II. Nikoforos Foras yapının çevresini bir duvarla çevrelemiş ve bu duvarı hipodroma kadar uzatmış. Yani hipodromun imparatorluk balkonunu alacak noktaya kadar genişletmiştir. Böylece de Büyük Saray'dan aslında ayrılmış oluyor bir duvarla. Büyük Saray tabii terk edilince burası bir süre daha kullanılıyor. Ayvansaray'da Bleherna Sarayı yapılınca Büyük Saray zaten oraya taşınıyor. Yani İmparatorluk Sarayı orası oluyor. Fakat Bukaleon halen kullanılmaya devam ediyor. 1204 yılında Latinler Konstantinopolis'i işgal ettiğinde de Latinler bu sarayı kullanıyorlar. Osmanlılar kenti aldıklarında bu Bukaleon Sarayı da bir harabe halinde bulunuyor. Şu arkamızdaki Fener Kulesi dediğimiz burç, deniz tarafından gelen gemilere bir işaret olması, boğazın girişini belki göstermesi bakımından ya da buradaki imparatorluk iskelesini göstermesi bakımından bir Fener Kulesi olduğu düşünülüyor. Diyelim ki Akdeniz'den Ege Denizi'ne bir düşman filosu girdiğinde oradaki kule ateşi yakıyor. Onu gören işte birkaç kilometre ötedeki kule onu görünce o da yakıyor. Böyle zincirleme buraya kadar geliyor En son bu yanıyor ve o tehlikeyi haber veriyor bir bakıma savaş zamanında. Normal zamanda da limanın girişini gösteren bir kule. Bu aslında bir sahil sarayı. Yani şu anda bulunduğumuz yer deniz. 20. yüzyıl başlarındaki fotoğraflara baktığımızda
denizin, dalgaların bu duvarları vurduğunu da görebiliyoruz. Maalesef sadece denize bakan cephesi kalmıştır. Yani arka tarafları demir yolu yapılınca daha sonra da işte modern yerleşmelerle yok olmuş. 19. yüzyıl sonunda burada çeşitli sivil mimarlık örneklerinin sarayın çeşitli bölgelerinde konumlanmış olduğunu görüyoruz. Derme çatma yapılar da var. Bu derme çatma yapılardan, çöplerden, yığıntılardan temizlenerek bu hale getirilmiş. Burayı bir arkeolojik alan sayabiliriz, saymalıyız daha doğrusu. Bize ulaşmış bu haliyle, var olan şu haliyle strüktürel sorunlarını çözüp, malzeme sorunları varsa bunları çözüp gelecek kuşaklara aktarabilir hale getirmemiz lazım. İstanbul'un en eski tanıklarından bir tanesinin içerisindeyiz ve 1600 yıllık yapıyı yüz binlerce yıl daha fazla yaşaması için, gelecek nesillere sağlıkla aktarılması için yapacağımız müdahaleler bizi mesleki anlamda çok heyecanlandırıyor. Burası çevresel dönüşümler, insan tahribatları, vandalizmlerle çok ciddi tahribat almış. Özellikle sahil yolu yüz binlerce insanın kullandığı alan ama insanların kafasını çevirip bakıp göremediği noktalardan bir tanesi bu Kalyon Sarayı. Biz restorasyon faaliyetleriyle bu özellikle yerinde duran arkeolojik alanların, yapı kalıntılarının daha fazla deformasyonlara uğramasını engelleyecek şekilde küçük küçük müdahalelerle kapsamlı bir müdahale içermeyecek, dönüşüm içermeyecek şekilde restorasyon çalışması yürütmeye çalışıyoruz. Tabii prensip olarak minimum müdahaleyi tercih ediyoruz ama bir yandan da buraların insanların kullanımında olan yapılar, yapı bölümleri olacak olmasından dolayı güvenlik konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Modellemedeki bazı kabullerimizi de gözden geçireceğiz. Son yapılan sondajlarla elde ettiğimiz veriler doğrultusunda. Belki yapının en azından dış duvarlarının yüksekliğini bir miktar arttırmak gerekebilecek. O da bir miktar belki deprem analizi sonuçlarını değiştirecek. Beklediğimiz yaşanabilecek depremlerde şu andaki duruma göre çok daha büyük, kapsamlı bir hasar doğrusunu isterseniz ben pek beklemiyorum. Tabii zamana bağlı bazı hasarlar var, bu hasarların ilerlemesi var ama gene de herhalde ana yapı sistemleri depremden sonra da bütünlüğünü koruyacaktır. Yani bir balkon tasarlamaları da mimari olarak çok etkileyici doğrusu, Marmara'ya doğru bakan. Yani sarayın tasarımı da çok etkileyici. Bilim heyeti olarak biz en küçük müdahaleyle bunun yapılmasından yanayız ve bu konuyla ilgili ülkemizin çok önemli tasarımcıları ile işbirliği içinde bu gerçekleştirilecek ve çağdaş bir müdahale olacağını düşünüyorum. Şey demiştik, örgüden 5 santim içeride olsun, Şurası duvar mı acaba yüzeyinden. eski olan? Orayı mı yapmışlar acaba ama çok belirgin olmamış. Şu da yeni gibi sanki değil mi? Yeni gibi gözüküyor. Bu Şöyle içeride bir, değil. evet. Belki iki örnek yaptılar. Hani bir dışa taşkın, içe girintisi olmayan bir Ha de şunu girinti yaptılar. olan. Hangisi? Ama o da şu taşın yüzeyinden 5 santim geride. Mesela yukarılarda hem yüze olmuş. Ekonomik olarak toplumların güçlü olduğu dönemlerde sağlam yapılar çıkıyor ortaya. Onlar kolay kolay yıkılmıyor. Yani İstanbul'a baktığımız zaman tarihten gelmiş kaç yüzyıllık yapılar var. Bunların ayakta durmasının nedeni dönemin malzeme ve teknolojisini çok iyi kullanmış olmaları. Bu bölümdeki sarnıç bölümünde de gene hem bulunduğumuz bölgenin altındaki sarnıç sütunlarında ciddi hasarlar var. Mermer sütunlarda. Bunların tabii onarımı yapılacak gene. Bunun için enjeksiyon yöntemleri, bazılarında tamlama yöntemlerine başvurulacak. Hocam buranın statik durumu nasıl? Burada bu sütunların şu anda görmüyoruz ama alt bölümlerinde bir kısmında ciddi hasarlar var. Zamana bağlı oluşmuş hasarlar, ciddi kesit kayıpları, büyük çatlaklar var. Olabildiğince onları koruyarak onarmaya çalışacağız. İşte imparatorluk merdiveni bunun üstünden gidiyor. Evet, zaten meyilli görünüyor. Bakın eğimi de var. Doğru söylüyorsunuz. Yani o merdivenin de görünür hale getirilmesi önemli. Evet. Yani o da işte bir şey. orada Yani onun üzerine bir şeyle kaplayıp rampa yapmamak lazım. Tabii. Belki bir kısmında rampa olabilir ama merdiveni de görmek lazım. Tam arkamda gördüğünüz kemer yapısına kayda değer bir müdahale yapmamız gerekiyor. Olası bir depremde burayı kaybetmemek için.
Burası bayağı sorunlu Alper Hocam. Burası evet yapılan ön hesaplara göre en sıkıntılı yerlerden biri. Aslında ilk bakışta düzlem içi problemler var gibi gözükse de düzlem dışı sıkıntılar da var. Bu yönde bir bağlantı yaparak hem bir basınç uygulayıp bu yöndeki dayanımını arttırmak hem de düzlem içi performansı da iyileştirmek. İstanbul çok özel bir şehir. UNESCO Kültür Mirası listesinde olan çok özel noktaları var. Özellikle İstanbul surları bunlar için çok önemli. Tarihi Yarımada ile birlikte çok önemli. İçinde bulunduğumuz sarayın kalıntısının olduğu alan da UNESCO Kültür Mirası listesinde olan alan içerisinde bir nokta. Turistik anlamda İstanbul'u ziyaret eden bütün dünya vatandaşlarının gezdirmek istediğimiz özel bir alan. Burası restorasyon sonrasında bir açık hava müzesi olarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir müze fonksiyonunda çalışmasını devam ettirecek. Biz şununla gurur duymalıyız. Yani antik döneme kadar, milattan önce 8000'lere kadar giden topraklar üzerindeyiz. Dolayısıyla bu bize gurur vermeli. Düşünün birisi geliyor, buranın tarihini öğreniyor ve bunun içine giriyor. Buradan balkondan imparatorun Marmara Denizi'ni seyrettiği yerden kendisi de Marmara Denizi'ni seyredebiliyor. Büyük keyif alır insanlar sanıyorum bir saray yapısının içinde gezerlerse. Pek çok İstanbul'un buranın farkında olduğunu da zannetmiyorum. İnsanların da bu yapıyı görmesi, tanıması yani İstanbul halkı için önemli bir katkı olacaktır. Biz restorasyon faaliyetleriyle bu özellikle yerinde duran arkeolojik alanların, yapı kalıntılarının müdahale içermeyecek, dönüşüm içermeyecek şekilde restorasyon çalışması yürütmeye çalışıyoruz. Biz yeniden İstanbullulara, İstanbul'a gelecek turistlere böyle turistik bir alanı, arkeolojik bir alanı hatırlatacak olmak bizler için çok mutluluk verici. Hızla restorasyonu tamamlayarak müze fonksiyonuyla bütün kamuoyunun kullanımına açılması için heyecanla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.